Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mor soğanla yaptığım harika bir turşu tarifi paylaşıyor olacağım. Bu soğan turşusunu isterseniz salatalarınızın içerisinde, isterseniz hamburgerin içerisinde, eğer isterseniz yemeklerinizin yanında sade olarak tüketebilirsiniz. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyorum. Bu tarifimde 9 adet mor soğan kullandım. 6 tanesini 1 litrelik kavanoz için, 3 tanesini yarım litrelik kavanoz için kullanacağım. 1 litrelik kavanoz için 1 çay bardağı üzüm sirkesi, 1 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 adet defne yaprağı, 1 yemek kaşığı kişniş, 1 çay kaşığı toz şekeri kullanıyorum. Mor soğanların kabuklarını koyduktan sonra güzelce yıkadım ve süzdürdüm. Kuru soğanları ikiye böldükten sonra ay şeklinde doğruyorum. Bu aşamada soğanlarınızı çok ince doğramayın. Videoda size gösterdiğim gibi doğramanız yeterli olur. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için çok değerli. Altı adet mor soğanı doğrayarak kenara alıyorum. 1 litrelik kavanoz için 6 adet soğan bizim için yeterli olacak. Daha önceden yıkayıp kurulamış olduğum 1 litrelik kavanozun içerisine mor soğanları dolduruyorum. Bu aşamada soğanları parçalamadan koymaya özen gösterin. Yarı yerine kadar geldikten sonra elimle çok hafif olacak şekilde bastırıyorum. Bu aşamada çok fazla bastırarak soğanları ezmeyin. Doldurduğum kavanozu kenara alıyorum. 3 adet kuru soğanımızı da aynı şekilde doğradık ve hazırladık. Yarım litrelik kavanozu alıyorum, doğramış olduğum soğanları onun içerisine koyuyorum. Kavanozun yarısına gelince elimle çok hafif şekilde bastırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. Dilerseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. 2 kavanozu da güzel bir şekilde hazırladık. 1 litrelik kavanoz için 1 yemek kaşığı kaya tuzunu koyuyorum. Bu aşamada salamura tuzu da kullanabilirsiniz ama kesinlikle ince tuz ya da sofra tuzu kullanmayın. 1 yemek kaşığı kişniş ekliyorum. 1 çay kaşığı şeker. 1 çay bardağı üzüm sirkesi ekliyorum. Sizler dilerseniz bu aşamada elma sirkesi de kullanabilirsiniz. En son üzerine 1 adet defne yaprağını koyuyorum. Yarım litrelik kavanozu hazırlıyorum. İçerisine yarım çay bardağı üzüm sirkesini ekliyorum. Yarım yemek kaşığı kaya tuzu, yarım yemek kaşığı kişniş, çay kaşığının ucuyla toz şeker, 1 adet defne yaprağını üzerine bırakıyorum. Diğer taraftan da suyumuz kaynıyor. Fokur fokur kaynayan suyu alıyorum, kavanozların ince kısmına gelinceye kadar dolduruyorum. Bu aşamada belki soğanlarınız yumuşama olur diye düşünebilirsiniz. Ama kesinlikle öyle bir şey olmuyor. Gerçekten kütür kütür çok lezzetli soğanlar elde etmiş olacağız.
Suyu da koyduktan sonra etrafını peçeteyle temizliyorum. Islaklık ya da herhangi bir parça kalmasını istemiyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum, 2 geri 1 ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Daha sonra kavanozu ters çeviriyorum. Bu şekilde bir gün boyunca bezin altında bekleyecek. Mor soğanlar hem rengini bırakacak hem de daha güzel olacak. 2 kavanozu da ters çevirdikten sonra üzerini kapatıyorum. Bir gün sonra açıyorum ve buzdolabına kaldırıyorum. İsterseniz turşularınızı buzdolabına koyduktan sonra soğur soğumaz hemen tüketebilirsiniz. Ya da canınız ne zaman isterse o zaman açıp tüketebilirsiniz. Hiç bozulmayan kütür kütür çok lezzetli turşularımız oldu. Ben ertesi gün hemen açtım. Sizlere bir tanesinin iç dokusunu göstermek istiyorum. Bıçak yardımıyla kavanozun kapağını açmak için havasını alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi mor soğanlar rengini bırakmış ve diriliğinden de hiçbir şey kaybetmemiş. Sizler için servise hazırlıyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Bu soğan yemeklerin yanında gerçekten çok güzel oluyor. Salata yaptığınız zaman soğan doğramanıza gerek kalmadan hemen buzdolabından çıkartıp bundan bir kaşık ekleyebilirsiniz. Salatanın lezzetine lezzet katıyor. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler bu güzel turşunun son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.